Buna balon demek istiyorum. Şimdi isim vermeye gerek yok ama direnemediler yani. Kadro kalitesi olmadan Okan Buruk başarılı olabilir mi? Olamazdı. Geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek aynen şunu söyledi. Yani şimdi veganlar bizim üstümüze gelmesinler ama çok uzun konu bu. Yani gencin durumunu öğrenmem lazım. Aslında soru bu değildi ama. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum gerçekten aylardır peşinde koştuğum bir konuğum. Aslında kardeşim, arkadaşım, sevgili Serdar Ali. Son dönemde Türk spor medyasının yükselen yıldızı. Sevgili Serdar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Serdar, Türk sporunun, Türk medyasının yükselen yıldızı dedim, yanılmadım. Sevgili Serdar'la birlikte o Sabah gazetesinin spor müdürü, ben Hürriyet gazetesinin spor müdürüydüm. Serdar'daki yorumculuk becerisinin, yeteneğinin ilk kez sanıyorum 2008 ya da 2007 yılıydı. O tarihler olması lazım. Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe TV'de bir programa çıkmıştık. Ve sen o programda belki de programın en can alıcı sorusunu sormuştun Aziz Yıldırım'a. Aziz Bey, siz betondan mı daha iyi anlarsınız, futboldan mı daha iyi anlarsınız? Şimdi sen bunu söyleyince hatırladım. O zaman öyle bir köşe yazısı vardı. Betondan anlıyor, futboldan anlamıyor diye. Beton dediği yani paradan, finanstan. İnşaattan falan. Onun hakkında ne düşündüğünü sormuştum. Tabii ben Mehmet abiyle o zaman gazetede, tabii o zamanlar gazete diye bir şey vardı yani. Şimdi insanlara, gençlere Garip geliyor. Garip geliyor ama o zaman öyle bir kuvvetliydi de yani gazeteler. Ara ara toplanırdık da hatırlarsan. Evet. O zaman medya daha kuvvetliydi tabii. Kendi içerisinde daha birlikti. Peki Serdar, şimdi gazeteden sonra televizyon deneyimin var. Televizyon deneyiminden sonra dijital medyadasın. Şimdi hepsini şöyle karşılaştırdığın zaman dijital medya hangi yönüyle öne çıkıyor artık Türkiye'de? Ben 2017'de ilk önce Tolga Kabataş'ın, yani Voley kanalının kurucusunun, kendisiyle 2009'da Habertürk'te tanıştık. Oradan beri arkadaşım. Tolga Voley kanalını kurduğunda telefonla çekim yapılan bir dönemden söz ediyoruz 2017'den. Aslında çok da 9 yıl olmuş yani. Evet. Voley'nin de doğum günü 17 Mart yani geldi. 9 yıl önce bana dedi ki gel böyle bir şey yapalım. Ben de tamam dedim. Yani ona bir arkadaşımıza destek olalım falan diye. Sonra o sıra 6 ay sonra falan bir reklam geldi Voley'e. O zaman reklam yok. Bir reklam firma, bir firma reklam getirdi. Orada hala da görüştüğüm, çok sevdiğim bir dostum var. Bütün dijital medyacıların da bildiği biridir. O bana dedi ki abi sen buradan devam et. Sen bu işten devam et dedi. Öyle mi diyorsun dedim. Evet dedi. Yani YouTube'da başka bir kitle var. Ve bu kitle enteresan bir kitle. Sen de buraya uygun birisin. Yani herkes buraya uygun olmaz. Bu mecraya uygun, yani televizyonda veya işte ne bileyim köşesinde, köşe yazısında, yazarlıkta çok başarılı insanlar. Ekranda çok farklı görünür. YouTube'da farklı gözükebilir. Sen buraya uygunsun dedi. Ben de Allah Allah filan dedim. O zamanlar da işte hem bir televizyonda çıkıyor, işte NTV Spor'dayım. Efendim Habertürk'te yazıyorum, Habertürk'te çıkıyorum. Ondan sonra derken bir de şurada YouTube'da falancadayım diyorum. YouTube ne diyorlardı bak, YouTube ne? Hani YouTube'da Bole ne değil. YouTube ne? YouTube ne diye soranlar dahi vardı. Şimdi bir kere o korkunç hızlı gelişen bir yer. Daha dinamik bir yer. Ve daha özgür bir yer. Daha özgür bir yer. Ayrıca daha şimdi büyük markaların da, büyük firmaların da, işte Corendon geliyor buraya. Değil mi? O büyük bir firma. Burada diyor ki ya sen bizim için bir şey yapabilir misin? Şimdi büyük markaların da daha fazla ilgi göstermeye başladı bir yer ama tabii bu patlamanın asıl nedeni pandemi. Pandemide herkes evde oturup YouTube izleyince, içerik izleyince daha doğrusu birdenbire burası, bu dijital mecra bir numaralı yer oldu bence. Zaten ben artık izlemiyorum. Yani onu fark ettim. 2 senedir televizyon izlemiyorum ben. Ben de. Yani ya YouTube ya işte canlı yayında bir şey olmadığı sürece atıyor Allah, işte şimdi dijital savaş. platformlar. İşte şimdi savaş var. Hani savaşı izlemek istediğin zaman haber kanallarına geçiyorsun. Maç izliyorsun. Canlı yayın olmayan bir şey izlemiyorum artık ben. Diziler dahil. Yani nasılsa sonradan YouTube'dan izlerim diyorum. Peki Serdar, bir şey söyleyeceğim. Artık özellikle YouTube'un yaygınlaşmasıyla birlikte gazeteciyle taraftar arasındaki o ince çizgi tamamen ortadan kayboldu. Kendi Amigo'lar da başladı. Bunu tabii biraz izlenme kaygısı, biraz yeni kitlenin böyle bir talebinin olmasının da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani Amigo'lar da ya ben de bir YouTube kanalı kurarım, buradan da yaparım diyebilirsin. Bir iki tane de öyle taraftar kimliği yüksek kişiden biraz para aldın mı? Yani YouTube kanalı kurulması kolay şeyler ama o oturacak. Yani ilk televizyonlar kurulduğunda da böyle canlı yayında sigara içiliyordu, değil mi? YouTube yokken televizyonlar vardı, ben hatırlıyorum. Canlı yayında adam dövülürdü. Ama ne dedin senleri falan biliyoruz yani. Ne dedin sen şat falan. Medyum memiş keto. Yani hatırladın ya. Yani bunlar oldu. Canlı yayında Okan Bayülgen stüdyoya inek sokmak istedi. İzin vermedikleri için ayrıldı. Bence şahane programdı. Çok güzel olur YouTube'a. Şok diye bir program yapardı Korcan Karar. Evet, Korcan. Hatırlarsan. Yani biz cinayetler nasıl işleniyor falan. Flash TV'de değil mi bu? Gerçek kesit falan. Efsane programlar vardı. Şimdi o zamanla bir düzene oraya yetişti. Ben Korcan'ın o Sine 5'teki şifreyi sigara jelatiniyle o şeyi hiç unutmuyorum. Ekrana sürerseniz şifre kayboluyor diye yaptığı programı. Bir de o zamandan meşhur bir oyuncu vardı. N. Nicole Smith diye. Edirne Genel Evi'nde görüldü filan. Edirne valisi açıklama yapmıştı, öyle bir şey yok filan diye.
Şimdi şöyle bir şey var. Yeni nesil daha çok maç izlemektense maçtan sonraki o 2 saatlik programları izlemeyi daha çok tercih ediyor sanki. Oyunun yorumları daha çok ilgi çekiyormuş gibi. Yani oyunu izleyen de var. Ya onun da müşterisi var şimdi. Ben oyunla ilgili bir şeyler duymak istiyorum diyenin içinde yorumcu arkadaşlar var ama birkaç tane eli üstünde böyle suyun üstünde kalan kanal var. Onlar devam ederler, uzun ömürlü olurlar. Gerisi zaman içerisinde ya erirler ya da belli bir kitleye hitap edip orada kalırlar. Peki Serdar, küçük bir oyun hazırlamış arkadaşlarımız. Tamam. Kısa bir oyun ama. Oyunumuzun adı da Saç Metre. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yani Saç Metre, Saç Metre enteresan. Serdar Ali Çeliker'in. Bu Mustafa Bülbül'ün, Saç metresi. Mustafa Bülbül'ün numaraları biliyoruz biz. Peki, bazı önermelerde bulunacağım. Buyur abi. Katılmıyorsan balon, katılıyorsan hakikat diye cevaplamanı istiyorum. Tamam abi. Serdar Ali Çeliker'in ben söylemiştim haklılığı balon mu hakikat mi? Çoğu zaman hakikat. Bazen balon. Yani 70'e 30 diyelim. 70'e 30. O da iyi oran ha. 65'e 35'e bile bence fitim ben. de 50-50'ye de fitim ben. Öyle mi diyorsun? Yani ben ona bile fitim. Yani. Baksana yani Fenerbahçe'nin transferlerine bakıyorsun. Yani %50 iyi bir oran ya. %50 iyi bir oran. 50 iyi oran. Evet. Evet. Derbilerden önce yönetimlerin dostluk yemekleri samimiyeti balon mu hakikat mi? Bence hakikat ya. Bence Hiç hakikat. beklemediğim bir yanıt verdim. Bence hakikat. Yani gerçekten hadi gelin bir yemek yiyelim diyorlar. Ya onlar arasında çok büyük problemin olmadığını düşünüyorum ya. Yani diğer sinyal yani açıklamalar balon. Açıklamalar balon. Peki Yemekler gerçek yani. Okan Buruk'un başarısının tamamen kadro kalitesi olduğu balon mu hakikat mi? Şöyle yani kadrosuz hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla buna kadro kalitesi olmadan Okan Buruk başarılı olabilir mi? Olamazdı. Peki bu kadroyu yönetmek herkesin harcı mı? O kadro bende olsun ben de yaparım mı? O da yok. O da. Dolayısıyla bunu hakikat mi balon mu diye ayırmamak lazım. Yani Okan Buruk'un başarısının en büyük temel sebeplerinden bir tanesi çok çok iyi kadrolara hep denk gelmiş olması. Ama iyi yönetmiş Ama olması onları da da iyi bir yönetmiş gerçek. olması diyelim. Dolayısıyla hakikat veya balon diye bir ayrım yapmamak lazım bence. Aziz Yıldırım'ın bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye geri döneceği balon mu hakikat? Ben döneceğini düşünmüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Şu anki konumundan memnun olduğunu düşünüyorum başkanın. Biraz açalım mı bunu? Başkan şimdi şöyle bir konum edindi kendine. Camianın büyüğü, abisi. Sert muhalefeti. Herkesin görüşlerine, fikirlerine önem verdiği biri. Tekrar başkan olmak ister mi? Tekrar bir Bu challenge'a girer mi? O cenderenin içine girmek ister mi? Hiç sanmıyorum. Ben olsam düşünmezdim. Ben de düşünmezdim doğrusu. Geçenlerde bir Fenerbahçeli yöneticiyle konuşurken bana dedi ki o cendereyi tanımlarken Fenerbahçeli'nin en güzel yanı taraftar olmak dedi. Tabii canım. Yani şimdi Aziz Bey'in tekrar vardır mutlaka içinde öyle bir ateş. Ama o gaza basmak, hadi yola çıkalım demek Kolay değil. o kolay bir şey değil. Kolay değil. Peki sosyal medya trollerinin transferleri etkilediği balon mu hakikat? Kısmen hakikat. Kısmen hakikat. Maalesef yani hakikat. Geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek'le bir yemek yediğimizde aynen şunu söyledi. Benim sosyal medya hesabım yok ama etkilenmediğimi söyleyemem dedi. Tabii. Yani gerçekten sosyal medya ciddi bir baskı oluşturuyor. Bundan yani tam olarak ne zaman çıktı? 5 sene öncesinde filandır herhalde. Twitter yıkılıyor diye bir kelime vardı. Hatırlar mısın? Evet. Twitter yıkılıyor abi filan. Şimdi o Twitter yıkılıyor dönemi kadar etkili değiller. Bir de bence genel bir mutsuzluk hali hakim olduğu için. O halden de negatif etkilenen bir metoks da moda oldu ya. Sosyal medya detoksu filan. O yüzden eskisi kadar etkin değil ama hala hakikat. Peki Bitcoin'in geleceğin tek para birimi olacağı balon mu hakikat? Net balon. %1 milyon balon. Buradan senin hiç Bitcoin hesabının olmadığını anlıyorum. Bitcoin yalan dolan işler ya. Peki. Şampanya ve havyarın aslında o kadar lezzetli olmadığı balon mu? Şampanya çok seviyorum. Ona balon diyemem. Havyar yani bilmiyorum yani yiyene de bir şey demeyeyim ama çok bir şey anlamadım ben ondan yani. Peki Serdar, bir de madalyonun öbür tarafı var. Ekrandan sallamak var. Tabii. Hiç kendini eleştirdiğin oldu mu? Yani Eşimin de beni çok eleştirdi. yayından sonra ya çok ağır kaçtım Oldu dediğin tabii. oldu mu? Tabii ki oldu. Bir örnek verebilir misin? Bir kere eskiden çok kullanırdım. Şimdi de
Bazen yani yakın zamanda kullandığımı hatırlıyorum. Ve kullanmayacağıma dair de eşime de söz verdim. Ama bazen kaçırıyorum. Ben olsam kovardımı kullanmak istemiyorum artık. Yani falancayı kovardım. Peki o zaman Mesela bu bir. burada bir es verelim. Burada Tamam. bir es verelim. Şimdi bu programı çektiğimiz tarih Fenerbahçe Karagümrük maçının hemen ertesi günü ve Fenerbahçe Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Sen olsan Tedesco'yu ne yapardın? Şimdi şöyle, ben başkan olsaydım Tedesco ile görüşür, artık yollara ayrılması gerektiğini söylerdim. Yani kovardım kelimesini. Anladım. Kovardımın o aşağılayıcı... Yani kovuldun. Evet. Aslında kovuldun ayıp bir şey değil de. Gene de hani Biraz bir şey var orada. yani böyle- aşağılayıcı bir tonlama yani var orada. ondan ziyade hani ya bu arkadaş Fenerbahçe'ye uygun değilmiş. Ya bu kan uyuşmamış. Daha biraz buraya doğru Evrildi. gideceğim mesela. Onun dışında yaptığımız hatalar oldu tabii. Aslında bu soruyu sana mı sormalıyım, kendime mi sormalıyım bilmiyorum ama insanlar seni hep eleştiriyor ama hep de izliyor. Ya eleştirenler de olacak tabii. Eleştirmek için de izleyen var. Ya bir süre sonra da şöyle düşünüyorsun. Yani eleştiri nedir yani? Neyin eleştirisi? Şimdi ben iki tane birisi Bu soruya bir saniye ben yanıt vereyim. ver abi. Ben yanıt vereyim. Sonra bir iki tane isimden Unutma bahsedeceğim. ama. Tamam. Unutma ama bunu. Yıllar önce Hıncal abiyle, Hıncal Uluç'la birlikte bir yemekteyken aslında bir spor yazarı olmayan bir siyaset yazarının bir spor olayı konusunda bir yazı yazdığını gördük. Yine spor medyasının büyüklerinden biri ya onun ne işi var dedi. Sporla ne alakası var? Niye yazı yazıyor? Ben de şu yanıtı vermiştim. Dedim ki doğruyu yazması önemli değil. Aslında illaki onun söylediğinin %100 doğru olması önemli değil. Ama onun hangi pencereden baktığı önemli. Seni izlemelerinin nedeni ve benim seni izlememin nedeni şu. Sen farklı bir pencereden bir bakış açısı sunabiliyorsun. Teşekkür ediyorum. Yani illaki doğru söylemen önemli değil. Seni izlemenin temel nedeni bu. Eyvallah. Şimdi ona gelmeden evvel bir şey anlatayım. Birisi Murat Cennetoğlu, ismini de söyleyeyim. Bir Fenerbahçe taraftarı. Birisi de İlker Tosun, Trabzonspor taraftarı. Her ikisiyle de arkadaşım ben. Bunlar beni eleştiren ve ağır eleştiren mailler attılar bana zamanında. Ama niyet iyi, hakaret değil. Yani sen şusun, busun, şöylesin. Aslında şu özelliğin var ama senin bakış açın şuradan yanlış. Bu açılardan bakmıyorsun gibi bir eleştiri mail atmıştı. Ben de onu dikkate alıp cevap vermiştim. Sonra mesajlaşa, yani mailleşe. Telefonlar falan var, şimdi görüşüyoruz yani. Bir daha sizi izlemeyeceğim dedi mesela İlker Tosun. Ya işte orada bir eleştiri var. Ulan adamın eleştirisi doğru, makul ve yerinde. Ayrıca niyeti iyi. Ya Bağcı dövmek istemiyor adam. Üzülmemek istiyor. Ulan bunu düşüneyim ben diyorsun. Öyle mi düşünüyorsun? Allah Allah filan diyorsun. Bu sefer dönüp kendime bakıyorum. Yani eleştiriye bakıyorum, dönüp kendime. Diyorum ki adam bendeki bir eksikliği görmüş. Ancak teşekkür ederim. Ki arkadaşlarım oldular sonra. Böyle mesela abi seni işte kaç yıldır izliyorum. Bu sene sende şöyle bir şey gördüm. Bir düşünürüm o zaman. Teşekkür ederim ve o varsa düzeltmem gerektiğini düşündüğüm bir şey. Bunun üzerine de çalışırım, çaba sarf ederim. Ama öbür türlüsü filan. O zaten fazla gereksiz eleştiri hayranlık barındırır biliyorsun. Seni ön plana çıkaran unsurlardan biri de şu. Benim gözümde hani Bilgin Gökberk'in güzel sevdiğim bir sözü vardır. Yani eğer sadece futboldan anlıyorsan hiçbir şey anlamıyorsun demektir. Öyle mi demiş? Güzelmiş. Evet yani dolayısıyla sen hayattan da beslenen bir isimsin bu anlamda. Hani sadece şey değil, futbol değil, futbol sahası değil. Birçok deneyimin oldu hayata dair. Gazetecilikten bir ara dönercilik de yaptın değil mi? Tabii. Yani Esnaflıkta yaptım. Evet, esnaflıkta yaptım bir ara. Peki, psikologlar senin videolarını çok kullanmaya başlamış. Sağ olsunlar. Sayelerinde şeyim arttı. Ama onlara da faydam olmuş. Çok izleniyorlarmış. Öyle mi? Evet. Peki, ailesi tarafından dışlanan, sevgilisi olmayan, mutlu olmayan bir gence ne tavsiye edersin? Çok uzun konu bu. Yani gencin durumunu öğrenmem lazım. Ailesi tarafından dışlanmış. Neden dışlanmış? Peki Fenerbahçeli ise aynı genç. Fenerbahçe ise yapacak bir şey yok. Yani Bunu kendinden örnek. Kişisel bir örnek, adam tanımadan bir şey söyleyemem. Genelleştiremeyiz birinin yaşadığı şeyi yani. Adamın o yaşadığı özel durum nedir bilmiyoruz. Sen yaşasaydın ne tavsiye ederdin kendine? Hiç bilmiyorum abi. Ben ailem tarafından dışlanmadığım için. Dolayısıyla böyle bir soruya cevap veremem. Yani. Peki. Ailesi tarafından neden dışlanmış ama o önemli soru. Tabii yani pek çok etkeni var bunun. Doğru. Doğru. Peki Fenerbahçe'ye gelelim. Neden işler bir türlü yolunda gitmiyor Serdar? Yani her sene Mart, Nisan gibi kopma. Bilmediği bir dönem yaşıyor.
daha önce deneyimlemediği bir süreç yaşıyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Ben Fenerbahçe başkanı olsam, önümüzdeki dönemde veya Fenerbahçe başkanlığına danışman olsam, 14 yıl şampiyon olamayan Galatasaray dönemi yöneticileriyle bir konuşurum. İşte 30 küsur yıl şampiyon olamayan Trabzonspor'un o dönemki yöneticileriyle bir konuşurum. Özellikle şampiyonluğa yaklaşıldığı dönemlerde, işte yaklaşılıp olamayan dönemlerde yönetici olanlarla bir konuşurum. Ya siz o dönem psikolojik olarak neler yaşadınız? Nasıl idare ettiniz? İşte 14 yıl aradan sonra şampiyon olurken neler yaşadınız diye işte Alp Yalman'la falan şununla bununla bir sohbet ederdim. O psikolojiyi bilmiyordu Fenerbahçe. O psikolojiye yeni hala alışamamış durumda. Bir kere önce bir kabul, yani şöyle, travmalarda şöyle oluyor. Her türlü travmada. Önce bir reddetme. Ben yok terk edilmedim. Yok acımadı ki. Boşandık mutluyuz. Önce bir reddetme. Sonra ağır depresyon dönemi. Sonra öfke. En son kabullenme. Fenerbahçe daha kabullenme dönemine gelmedi. Şu an öfke döneminde. Kabullenildiğinde çözüm arayacak. Yani yaz süreci sürüyor. Fenerbahçe'nin daha. Depresyondan çıktı. Yani depresyondan çıktı 3 senedir ikinci. 3 senedir ikincilik de kötü bir şey değil. Yani bu sene olur mu bilmiyorum. Sonuçta rekabete girmişsin yeniden. O yani kayıp yılların değil, yok artık. Küme düşüyordun Ali Koç geldiğinde. 30. haftada 15. sıradaydın. Doğru. Şimdi öfke döneminde. Sonra kabullenmeye geçecek. Ondan sonra çözüm bulacak. Peki. Peki Serdar. Ya aslında çok seviyorum bunu. Yani senin spor medyasında literatüre soktuğun iki kelime var. Biri sinameki, birisi kaskal. Şu kaskalı bir anlatır mısın? Kaskal ne demek? Abi kaskal yani o şöyle kullanılır. Yani kamyona böyle sokarsın, hani istihap haddinden fazla bir şey. Kaskallamak derler ona. Atıyorum işte, diyelim saman yüklüyorsun kamyona veya ne bileyim bir mal yüklüyorsun. Bunu böyle iteleyelim oraya yani. Kaskal yani iyice böyle sıkıştıralım. İtelemek yani aslında. Geçirmek, kazıklamak anlamında bir kelime. Sinameki de sinameki topçu yani. Sinameki adam derlerdi aslında eskiden de. Ete süte karışmayan. Ete sütle karışmayan. Yani. Onda hani sinameki futbolcu çok bir işe yaradığını da görmedim falan diye öyle bir geçmişti bir sohbette, öyle kaldı. Peki birkaç tane günümüzde kaskal ve sinameki futbolculara örnek verebilir misin? Kaskal son yıllarda çok var ya. Mesela Liverpool'daki işte Wirtz yani. 120 milyon euro Gel bizim para coğrafyaya verdiler. gel. Bizim biraz. coğrafyaya işte bence isterse 50 tane gol atsın 28 milyon euro ödenen Nesiri. Kaskal demiştim o zaman. Evet. Yani kötü niyetli bir çocuk değildi. Elinden geleni yapıyordu ama yok yani o yeterlilikte değildi yani. Ziyech olabilir. Mesela Galatasaray için açısından düşünelim. Beşiktaş açısından düşündüğümüzde kim olabilir? Çok büyük para harcanıp hiç katkı vermeyen. Rafa Silva aklıma geliyor büyük parada ama ona ne kadar Ben kaskal yani denir ona bilmiyorum. çok da kaskal, o çok kullanılamadı da denilebilir. Yani büyük maçlarda falan iş yaptı. Evet. Immobile. Immobile bir kaskal olabilir. Çünkü ondan sonra da yok yani. Mesela Zaha çok net bir kaskaldır. Evet. Ondan sonra işte şimdi bakalım kim düşmüşse, böyle giderse Ederson da ciddi bir kaskal olacak. Peki Böyle gider mi emin değilim. Sidiki Şerif Olmaz o. Yani o şundan kaskal değil, ondan bir beklenti yok. Yani 25 milyon euro verdiler. Yani geldiği zaman da uçar kaçar. Bana işte şampiyon yaptırır, gol kralı olur falan dedirtmedi. böyle bir beklenti yok. 25'ten 15-16'ya da satarsın. Peki Kante sinameki bir oyuncu mudur? Değildir. Kanta çok önemli bir oyuncu. Ama sergilediği Ama performans şu ana kadar gerek var mıydı? O ayrı. O, gerek yoktu yani. sinameki oyuncuya bir örnek. Değil. Sinameki oyuncu yok. Bir kere Kante çok top kazanıyor. Şimdi orta saha futbolcusun. Senin durumun nedir yani? Sen bana ne vaat ediyorsun? Top mu kaparsın? Pas mı atarsın? Ara pası mı bırakırsın? Gol pozisyonu mu yaratırsın? Ama hiçbirini görmedik Kante'de bu Şimdi şu ana kadar. top kapma konusunda iyi canım. Sahipsiz top kazanmada gene birinci. Gene birinci yani. O daha da düzelir. Öyle mi diyorsun? Tabii. Daha da düzelir. Peki Geril'in başka bir Dolayısıyla örnek var mı? sinameki oyuncu nedir? Mesela Nuri Şahin futbolcuyken tam bir sinamekiydi bence. Top kapmaz. Uzun pas atmaz.
bayramdan bayrama gol atar. 40 yılda bir asist yapardı abi. Öyleydi yani. Ya benim mantığım Murat Yakın. Sen hatırlarsın. Hatırlıyorum. 5 metrekarede top oynardı. Ne o işte top Peki, kaybetmesi. günümüzden bir örnek var mı buna? Yani şu anda yok gibi. Yani mutlaka birisi bir iş yapıyor yani. Vardır ama şu anda aklına gelmiyor. Yani aklıma gelmiyorsa yoktur abi. Gelmiyor. Hemen söylerdim çünkü. Hemen söylerdim. Sinan Eki uzmanı olarak. Şu derdim. Yani ne yapıyorsun abi sen şimdi? Senin durumun ne yani? Mesela santriforum. Kaç gol attın kardeşim? 8 gol attım. Kaç asist? 2. Kaç gole katkıda bulundun? 10 gole. Kaç maç oynamışsın? 40 maç. 40 maçta 10 gol. Ama çok teknik. Ne yapayım abi çok teknikse yani. Ama çok iyi kafaya vuruyor. Ama çok iyi... Ya baba senin asli görevin gol atmaksa Bir arada şey vardı biliyorsun değil mi? Çok koşuyor. çok koşuyor. Çok pres yapıyor. Çok koşuyor. Ayağı iyi kaleci. Oyuna çok iyi çıkan stoper falan. Kafa topu yok ama mesela. Hiç mesela. Fiziği yok. Ama hani bir tarafı çok iyi falan. Bana çok saçma geliyor bunlar yani. Ben mevkisinin futbolcusunun o mevkinin görevlerine uygun özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve o ekstrası da varsa ayağı çok iyiyse, ne bileyim uzun topu çok iyiyse falan ne güzel. O zaman zaten sınıf futbolcu oluyor. Evet. Ama el yok ama ayakları çok iyi falan. Peki Sinan Eki teknik direktör ya da Kaskal teknik direktör var mı? Yani Mourinho sinyalci diyorum ben. Net sinyalde. Sinyalciyi de biraz açalım. Sinyalci mi? Sinyal abi sinyal. Sinyal herkes biliyor ya. Sinyal. Yo açalım ama yani mesela ben bilmiyorum. Numara hayatı numara. Artık sinyalde yani. Pozda. Pozda. Bunun bir numarası Mourinho. Tabii net. 2 numaraya kim koyarsın? Dünyadan da olabilir bu. Düşünüyorum. 2 numara. Bir kesin Mourinho. Yani artık bittiğini kabul etmemek için bir takım sinyallerde 2 numarası kim olabilir düşünüyorum. Yok ya 2 numara yok. 1 ve 2 Mourinho. 1-2 Mourinho. Yok yani diğerleri ya yetersiz diyebiliriz. Yani mesela atıyorum işte Ruben Amorim sinyalci değil yani ama yetersiz. Xabi Alonso bu seviye için doğru değilmiş falan diyebilirsin. Arne Slot Arne Slot iyi teknik değil. ama sinyalci de değil. Sinyalci de değil. Yetersiz. Yetersiz. Yani şöyle sinyalci değil. Şimdi hem böyle hani bir şey yapmazsın hem böyle ha filan. Anladın mı? Ben şuyum ben buyum lan. Sen kimsin lan yani? Öyle bir durum yok Arne Slot'un. Bu sinyalci ifadesinde ben biraz şeyi algılıyorum sanki. Hani teknik direktör aynı zamanda tüccar teknik direktör. Tabii tüccar bir taraftan. Tüccar. Mourinho'da bu da var. Tabii her sinyalci aynı zamanda zekidir de. Kurnazdır da yani. Evet. Arne Slot Liverpool'u kimliğinden uzaklaştırdı. O yüzden ona upgrade Feyenoord diyorum. Çünkü Feyenoord'dan geldi. Hollanda takımına çevirmeye çalışıyor. İşte Van Dijk'la Konate paslaşır. Konate'den oyuna çıkarız veya Van Dijk'tan oyuna çıkarız. İşte bir orta saha oyuncusu alır topla döner filan. Ya bu futbol Hollanda'da filan oluyor yani. Bu Premier Lig'de olmuyor. Liverpool'da özellikle olmaz bu. Git Arsenal'de yap. Liverpool'da Manchester United British takımlar olması lazım. 4-4-2 uzun atalım. Önde basalım. Yani Liverpool'a korner atmaya gelen her takım gol yiyordu ya. Korner atmaya gelmeye korkuyorlardı. Evet. Kontrata olağanüstü kontratak yapan. O hıza hiç yanıt veremiyorlar. Olağanüstü kontratak yapan. 5 futbolcuyla çıkan. Müthiş bir takımdı yani. Şimdi pas yapalım. Oradan oraya verelim. Topa sahip olan. Böyle bir takım değil ki. Böyle bir kültür değil. O zaman Arne Slot'un yapmaya çalıştığı o. Arne Slot da Liverpool'u Sinameki bir takıma dönüştürdü. Yani bravo. Sinameki'ye çevirmeye çalışıyor veya Hollandalılaştırmaya çalışıyor. O olmaz yani. Olmaz o. Peki. Bak göreceksin kovacaklar onu. Bence de. Peki Serdar biz hayatı bu programda bir uçak yolculuğuna benzetiyoruz. Bir uçak kartı sorumuz var. Güzel. Yaz dönemi de yaklaşıyor. Corendon Airlines birçok güzel tatil destinasyonuna uçuyor. Senin en sevdiğin tatil destinasyonu hangisi diye soracağım ve sıralama yapacağım. Güzel. Bodrum. 1. 1 numara. Hiç düşünmeyin. Dünya birincisi abi. Kos, Antalya, Alanya, Kanarya Adaları, Rodos. Kanarya Adaları bana göre değil. Okyanus tatilini deneyimledim bir kere. Başka bir yerde o olmaz. Rodos'u görmedim. Bilmiyorum. Kos'a bir Bodrumlu olarak çok gittik biliyorsun. Evet. Çok güzeldir Kos Bodrum. Bir de bir yer daha vardı. Antalya, Alanya. Antalya, Alanya'yı da çok yani belekleri, kemerleri, Alanya'da çok güzel yerleri hatırlıyorum, biliyorum. Gitmişliğimiz de var ama onları da tercih etmem. Bodrum Kos abi. Ya evet Serdar'la bir dönem aynı coğrafyayı paylaştık. Bodrum Kos. Bence dünyanın en güzel yeri Ege. Tatil için yani. Deniz tatil için en güzel yeri Akdeniz'de değil Ege. Serdar hatırlıyor musun? Bitez'de rahmetli Sinan'la birlikte. Allah rahmet eylesin. Ortak dostumuz. Değil mi? Allah Evet. rahmet eylesin.
bir araya gelmiştik. Bodrum'da yaşamak güzeldir abi. Çok güzel Bodrum. Evet. Peki dedim ya bir uçak yolculuğu. Çok seviyoruz. Yükseliş sorumuz bu. Hayatında yani yıllardır medyadasın. Ben böyle televizyonda ya da gazetede ya ben artık bu spor yorumculuğunda, spor gazeteciliğinde bir yükselişe geçiyorum dediğin bir an var mı senin? Televizyondan mı söz ediyoruz genel mi? Hayatında, kariyerinde. Yani sabah müdür olmam önemliydi tabii. Ondan sonra Habertürk'e transfer olma sürecim de güzeldi. O NTV Spor'a başlamamız önemliydi. Orada gerçekten bilinirliğim çok arttı. Sonra YouTube'a geçmemiz bence bir kırılma noktasıydı. Doğru bir yerde seçmişim. Voleyle çok da güzel çalıştık. Sonra Neo kuruldu. Neo'da daha da iyi oldu. Doğru zamanlarda doğru yerlere geçmişim gibi geliyor. Bunların hepsini sayabilirim. Peki bir türbülans sorusu. Bir Eyvah. uçak yolculuğuna benzettik. Kariyerinde yaşadığın türbülans hangi dönemdeydi? 2010 yılı Habertürk'ten yani idari birim yöneticiydim. Gazete yöneticilerinden biriydim. Oradan ayrılmak durumunda kalıp sadece yazarlık ve yorumculuğa döndüğüm bir dönem var. 3-4 sene o bir. Bütün hayatımı konuşuyorsak tabii ki işsiz kaldığım dönemler var. İşsiz kaldığım birkaç dönem var yani 90'ların sonu da var. İşte 2000'de o ekonomik krizin göbeğinde işsiz kaldığım dönem işte. Sonra ticarete atılıp başarısız olduğum dönem var. Ondan sonra geçen sene hafif bir türbülans yaşadık. Geçen sene değil 2024 Şubat'ta 2024 Şubat'ta bir aylık falan ufak bir türbülansım var. Türbülanslar oluyor. Ama uçak düşmeyecek işte. Seninle sohbet etmek gerçekten çok Çok güzel. teşekkür ederim. Seni seviyoruz biliyorsun. Çok teşekkür Senin ederim. hikayeni Ben de anlattım seni çok iki seviyorum. kere Kante transferinde. Sana söylediler mi? Hayır. Senin bana yıllar evvel anlattığın bir Schalke maçına gidemeyiş, çok zor gidiş Evet, vardı. evet. Mesela hatta onu sohbet ederken sana demiştim ki ben olsam gitmezdim. Evet. Uçağa artık o son yaşanılan negatif durumdan sonra gitmezdim. Ya bu Kante'de olmuyorsa almayın. Yani almazdım ben olsam diye Ya seni işte- örnek vermiştim. Orada seninle yaptığımız sohbete örnek vermiştim. Sen de eskiden beri tanıdığımız, sevdiğimiz, değerli bir büyüğümüzsün. Çok Sağ ol. teşekkür ederim. Sağ ol Serdar. Ya inşallah seninle daha sık karşılaşmak, seni daha çok dinlemek, seni daha çok izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. İyi Teşekkür ki ederim. varsın. Sağ olasın. Eyvallah abi. Serdar Ali Çeliker'e çok teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere.